Günün konusu sadece Arda Güler. Efsane futbolcular Arda Güler'le ilgili neler söylediler? Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı 2 tane muhteşem gol ve basındaki yankıları. Hazırsanız başlayalım. Thierry Henry, Lamine Yamal, Arda Güler ve Olise arasındaki fark hakkında. Arda Güler veya Olise gibi oyunculara bakın. Onlar hakkında pek bir şey duyamazsınız. Drama yok, gereksiz spot ışığı yok ama sahada her zaman doğru kararlar alırlar. Sakin kalırlar ve takımı ön planda tutarlar. Lamine Yamal özel. Bunu karıştırmayalım. Onun yaşında yaptıkları normal değil. Ama tam da bu yüzden biraz sert olacağım. Çünkü o kadar iyisen standartlar daha yüksek olmak zorunda. Bazen onu izlerken o anın tadını biraz fazla çıkarıyormuş gibi hissediyorum. Abartılı ilgili dikkat, gürültü ve bu dikkat dağıtıcı olabilir. İşte fark bu. Bu beceri veya numara meselesi değil, Yamal zaten ona sahip. Bu disiplin meselesi. Ne zaman yavaşlayacağını, ne zaman pas vereceğini ve eğlendirmeye çalışmadan kararlı olacağını bilmekle ilgili. Çünkü en üst seviyede kimse seni birkaç kişinin takip ettiği veya kaç klibin viral olduğuyla ilgilenmez. Onlar maçları kazanıp kazanmadığınla ilgilenir. Ve şu anda en tepeye ulaşmak istiyorsa sadece yetenekli olmak değil, büyük olmak. Oyunun o tarafını çok hızlı öğrenmek zorunda. Arda Güler gibi doğru oyun oynaması gerektiğini söylüyor Thierry Henry. Aralarındaki fark bu diyor abi. Thierry Henry diyor bunu. Manuel Neuer. Onu ne hallere düşürdü Arda Güler, gördünüz değil mi? İlk gole yol açan hatası hakkında aslında topu Stani'ye pas vermek istiyordum ama iyi vuramadım. Arda Güler ilk vuruşuyla çok iyi bir iş çıkardı. Ayrıca daha sonra frikik golünde de gördük ki sol ayağı çok iyi diyor. Dünyanın en iyi kalecilerinin belki de en iyilerinden birisi, ilk üçünden birisi Manuel Neuer diyor. Arda'nın golleri onun olağanüstü bir sol ayağa sahip olduğunu görebiliriz. Harika bir oyuncu demiş Arda Güler'le ilgili, inanılmaz ya. Eski Bayern Münihli oyuncu Philipp Lahm, Bayern Münih'e karşı Arda Güler'in inanılmaz golü hakkında. Arda Güler her zaman özel bir şey ima ediyordu. Ama bu özelin ötesinde. O gol basitçe gerçeküstüydü. Öğretemeyeceğiniz, tekrarlayamayacağınız bir şey. Ve açıkça söyleyeyim, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi oyuncular, hatta Pele bile, onlar asla böyle bir gol atamaz. Bu sadece bitiriş değildi, bu saf bir futbol deliliği anıydı. Arda sadece gol atmadı, ondan öncekilerin basitçe yapamadığı bir şey yarattı. Abi inanılmaz, inanılmaz. Yani değeri görün. Arda'ya verilen değeri görün. Arbeloa bir tane kelime etmiyor. Yazıklar olsun. Patrice Evra, Pedri karşılaştırmaları. Arda ve Pedri. İnsanlar Pedri'yi Bruno ile karşılaştırıyor. Gerçek soru şu. Pedri Arda Güler'den bile daha mı etkili? Değil. Ve Arda Güler'den daha etkili değilse Bruno'ya hiç yaklaşamaz. Bayern'e karşı Arda Güler o Bayern Münih süper takımına karşı maçı belirlemeye çalıştı. Pedri ise tanıdık Atletico'ya karşı yapamadı. Bu maçtaki Arda Güler Madrid'deki Mesut Özil'i hatırlattı. Etki, kontrol, her şey. Gerçek tartışma Pedri veya Arda Güler. Ve hiçbir Madrid taraftarı Arda Güler'in bu versiyonu karşısında Pedri'yi seçmez. Ben aylardır söylüyorum Arda Güler Pedri'den daha iyi ama kimse bunu anlamıyor. Bana tepki gösterenler bile oluyordu. Evet, Manuel Neuer'in Arda Güler'in frikiğinden sonraki düştüğü durum. Adamı böyle emekli ederler işte. Senin emeklilik maçındı, bu da gerçekten çok kötü duruma düşürdü onu. Arda Güler SofaScore'un Şampiyonlar Ligi haftanın takımına seçildi. Mbappe, Torres, Ferran Torres de çok iyiydi bu arada. Arda Güler, Dembele, Olise, Yamal ve arkalarında Kimmich, Martin, Gabriel, Marquinhos ve Musso. Mükemmel bir kadro değil mi arkadaşlar? Evet, Kimmi'yi de çok seviyorum. Olise'yi de seviyorum. Arda'yı da seviyorum. Seviyorum. Mbappe niye var burada ya? Steven Gerrard da Arda Güler'le ilgili konuşuyor. Arda Güler Real Madrid formasıyla geçireceği en iyi yarım saati yaşadı. 2 muhteşem gol. İkincisi birincisinden bile daha iyiydi. Steve McManaman. Arda Güler Luka Modric'in yerini alacak kişi olarak görülüyordu. Xabi Alonso da kendisine büyük bir güven duyuyordu demiş. Arda Güler ne Modric ne Kroos, Arda Güler Arda Güler'dir abi. David Beckham'dan açıklama. Arda Güler'i övmüş David Beckham. Luis Figo ve benden sonra Real Madrid'de duran top ustası olarak nihayet biri var. Belki de bizden daha yetenekli Arda Güler. Beckham diyor abi. 19 yaşına geldi. Beckham 28 yaşındayken muazzam potansiyel. Eğer uzun süre kalırsa Real Madrid'in bir efsanesi olabilir. Ben diyorum herkes gidecek, Arda kalacak diyorum, hala da diyorum. Arbeloa Real Madrid'in antrenörü olarak devam etmek için bir fırsat kazandı. Arbeloa geleceğin Real Madrid antrenörü olma zorluğunu üstlenebileceğini kanıtladı. Arbeloa parçalanmış bir takım devraldı, yönsüz, güvensiz, zaten çarpık bir sezon ve buna rağmen %100 geldi. Tek bir hedefle ön safa geçti, Real Madrid'in iyiliği. Bu yükü üstlendi ve onu bir fırsata dönüştürdü.
Bu kulüpte çok şey ifade eder. Hayır, hayır, kesinlikle Real Madrid antrenörü değilsin sen. Sen haksızlık yapıyorsun çünkü. Arbeloa kazanmadı ama başarısız da olmadı. Ve bu bağlamda bu zaten ona gerçek bir fırsat vermek için yeterli. Baştan itibaren bir fırsat. Yenilenmiş bir takımla, yeni yüzlerle ve ayrıca onunla memnun olan tanınmış yüzlerle. Top kulübün sahasında ama teknik direktör hazır olduğunu gösterdi diyor haber. Ben öyle düşünmüyorum. Dün gece Real Madrid adına en çok mesafe kat eden oyuncular. Jude Bellingham 10,7 kilometreyle en fazla koşan. İkinci sırada Arda yoruldu. Arda koşmuyor diyenler. Arda zaten takımın en fazla koşan ikinci oyuncusu 10,5 kilometre. Fede Valverde 9,6, Vini 9,3, Antonio Rüdiger 9 kilometreyle. UEFA'nın verileri. Bellingham'ın tepkisine Vinicius'un cevabı. Ne istiyorsun? Çeneni kapat. Pas istiyor. Vinicius da kendi kendine top oynuyor. Kesinlikle bu takımın oyuncusu değil bu da. Mbappe de değil, bu da değil ve Bellingham da değil arkadaşlar. Bellingham'la aralarında bir kavga oldu. Maç esnasında kaçırdıysanız eğer bakabilirsiniz. İğrenç bir oyuncu diye paylaşmışlar. Ya ben karakterlerine bir şey demiyorum. Sizlerin yorumu, sizlere bırakıyorum yorumu. Ama Real Madrid seviyesinde değil artık. Vinicius Junior'ın Jude Bellingham'a susmasını söylemesi hakkında diyor ki Başkan Perez, bu son derece profesyonellikten uzak ve takıma yakışmayan bir davranış. Bunu yapmak takımı moral olarak çökertti ve o anki disiplin ve saygı eksikliğinden sorumlu tutuyorum. Real Madrid gibi bir kulüpte duygular kontrol altında tutulmalı. Özellikle takım arkadaşları arasında. Bu tür durumlar gereksiz gerilim yaratır ve amacı gölgeler. İç meseleler olgunlukla ele alınmalı, sahada öfkeyle değil, birlikteliğin büyük takımları kritik anlarda tanımlayan şey olduğunu vurgulayarak. Günaydın Perez, lig bitti, sezon bitti, Şampiyonlar Ligi bitti, yeni mi uyandın? Perez Real Madrid soyunma odasına giriyor. Real Madrid başkanı Bayern Münih'e yenildikleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri maçın ardından soyunma odasına giderek öfkesini dile getirdi. Real Madrid'de kupa kazanılmayan bir sezon bir başarısızlık. 2 sezon ise kabul edilemez. 2 sezon üst üste 0 kupa. Bugünkü çabayı takdir ediyorum ama sezon gerçek bir hayal kırıklığı oldu demiş. Real Madrid'de oynamak bir ayrıcalık. Pek çok sorumlulukla birlikte. Birçoğunuz bu sorumlulukları yerine getirmediniz. En azından ligi onurla bitirin demiş. Başkandan fırça. Arda Güler'in bir gecede kırdığı 5 rekor dostlar. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon atılan en erken gol. Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'in attığı en erken gol 35. saniye. Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'e atılan en erken gol. Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu Arda Güler. Bir gece 2 gol, 5 rekor. Vincent Kompany Real Madrid'i yendikten sonra hisleri hakkında. Belçika'da Anderlecht'i çalıştırdığınızda ve Standard Liège'i yendiğinizde bu inanılmaz bir maç olur. Bence his o kadar farklı değil. Size her şeyi veriyor. Burnley'de Blackburn'u 2 kez yendiğimizi hatırlıyorum. Bu odadaki hiç kimse bunu Real Madrid maçıyla karşılaştırmak istemeyecek. Ama mükemmeldi. Tabii ki Bayern Münih için bu maç harika bir his ama Real Madrid'i yenmeyi bekleyip tamam bu en iyisi olacak demenizi düşünmüyorum. Bunu diğer şeylerden de almanız gerekiyor. Her anı elimden geldiğince yaşamaya çalışıyorum. O yüzden şu anda mutluyum demiş. İspanyol basını Arda Güler'i konuşmuş. Marka diyor ki altın sol ayağıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Real Madrid oyuncusu ve dünya yıldızı olarak adını duyurduğu bu gecede Allianz Arena'da yüksek tempolu bir maçta öne çıktı. 2 muhteşem gol attı ve çok fazlasını yaptı. AS gazetesi neler demiş? Arda Güler golcülüğü yanı sıra mükemmel bir arabulucuydu. Diğerlerinden daha hızlı düşünüyor. Performansı kendi açısından ileriye gittiğini gösteriyor. İşte bu abi. Ya tebrik ediyoruz. Maşallah diyelim. Neuer ne yapıyor? Güler çılgınlığı başlatmak için 36 saniyeye sahip çıktı. 36. saniyede golü attı. AS gazetesinin haberi bir bilim insanının onu böyle robotlaştırdığını gösteriyor. Sanki robottu. Sanki bir robot gibiydi. Yenilmezdi Arda Güler dün. Carvalho'den hakeme bu senin hatan yüzünden, lanet olası hatan yüzünden diyor hakeme. Tabii ki de Kamavinga'nın atılışından sonradır büyük ihtimalle bu. Jude Bellingham Arda Güler'in topa vurduğu anı kutladı. Çift tüm hafta boyunca birbirlerini ateşleyerek şut çekmeye motive ettiler arkadaşlar. Bellingham da Arda Güler'e biraz sıcak davranıyor. Biz de onu kabullenebiliriz belki de. Sıkı çalışmalarının meyvesini alıyor Arda Güler'in Manuel Neuer avı. Tesadüf değil. 8-9 yaşındayken de Gençler Birliği formasıyla böyle bir gol atıyor. Frikikten atıyor. Onun editini yapmışlar. Neuer'e attığı golün aynısı arkadaşlar. Bu tesadüf değil. Bu çocuk doğuştan yetenekli. Real Madrid'in paylaşımı birçok
Karate olan bir sol ayak demiş. Real Madrid'in oyuncuları baş antrenör Arbeloa'ya destek veriyor ve gelecek sezon kalmasını istiyorlar, markanın haberi. Abi lütfen, lütfen kalmasın, bak çok kötü olur. Real Madrid Vinicius Junior'ı acilen satmalı. Real Madrid taraftarları diyor arkadaşlar. Herkes diyor satılmalı. Bence Mbappe de gitmeli. Lütfen uyanın. Şampiyonlar Ligi yorumcusu Arda Güler, Türk Messi topa vuruşlarında hayatının en iyi formunda demiş. Gerçekten inanılmaz bir goldü. Güzel duygular yaşadık. Bu gollere verdiğim tepkileri de Shorts videosu olarak yaptım arkadaşlar. Kanalımdaki Shorts kısmına gidip videoları izleyebilirsiniz. Ve Neuer'in o hali. Filelere oturtturdu onu. Real Madrid paylaşıyor. Işıltılar Türk bayrağı ve yine ışıltılar yıldızlar. Arda Güler. Arda hakeme kızdı. Jude Bellingham bunu görüyor ve o da hakeme laf atıyor. Arda sakinleştiriyor ama Jude'un laf attığını görünce o da bir tane daha patlatıyor ve Arda Güler kırmızı kart görüyor. Bu kırmızı kart olayını da ben beğenmedim arkadaşlar. Maçın oyuncusu ödülünü alabilirdi. Gerçekten maçın sahada en iyisiydi ama maçın en iyi oyuncusu ödülünü vermediler. Maçın adamı oyuncusu ödülünü alamadı Arda Güler. Üzüldüm ona da. Maç sonrası Arbeloa, bu geceki yenilgi benim suçum. Görünüşe göre bu onun marşı haline gelmiş. Aynen. Bu benim suçum, bu benim suçum, bu benim suçum marşı. Arbeloa geleceğim mi? Endişelenmiyorum. Kulübüm ne karar verirse versin kabul ediyorum diyor. Yaralıyım ama kendim için değil, oyuncularım için, kulüp için, taraftarlar için üzgünüm. Takımın maçları kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum demiş. Son dakika. Pochettino, Real Madrid'in Arbeloa'nın yerine geçmesi için aday listesinde yer alıyor. Özellikle Başkan Florentino Perez tarafından oldukça saygı görüyor. Yöneticiler Pochettino'nun profili ve Real Madrid'e baskıyı kaldırabilme yeteneği hakkında bilgi topladı. Real Madrid bu yaz her konuda çok ciddi bir değişime gidecek. The Athletic haberi. Teknik direktör değişecek, oyuncular değişecek, antrenörler değişecek, transfer konusundaki tutum değişecek, kulüp içi atmosfer değiştirilecek, dış etkenlerle ilişkilerde değiştirilecek. Real Madrid'de köklü bir değişim geliyor demiştim sezon sonunda. Evet dostlar, videomuz bu kadardı. Arda'nın golleri şerefine inanılmaz bir like atarsınız diyorum bu videoya. 10.000 abone olmak istiyoruz. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.